İktidarsızlığın tedavisi çoğunlukla mümkündür. Bunun için birkaç metot var. Bu metotlar iktidarsızlığın sebebine göre de seçilir. Örneğin sinirleri kesilmiş bir insanın ilaçlardan fayda görmesi mümkün değildir. Penis protezi konulması gerekir. Öncelikle iktidarsızlık için var olan psikolojik sebeplerin ortalıktan kaldırılması, en azından daha iyileştirilmesi denenebilir. Özellikle psikojenik empotanslar için, psikojenik sertleşme bozuklukları için. Hastanın aslında performans stresi içinde olduğu, sertleşemeyeceğini düşündüğü için sertleşemediği ve bunun bir kısır döngü olduğu, bunu bir yerden kırmak gerektiği, aslında hasta olmadığı açıklandığı zaman bile hasta 2 saat içinde iktidarsızlık probleminden kurtulabilir. Bu çoğunlukla gençlerde olan bir durum. Ancak organik de olsa, psikojenik de olsa öncelikle sertleşme bozuklukları ilaçla tedavi edilir. Psikojeniklerde ise akut dönem geçinceye kadar hastaya ereksiyon sağlamak, hastaya kendine güvenini sağlamak açısından son derece faydalı oluyorlar. İlaçlardan önce penise enjeksiyonlar yapılırdı. Bu enjeksiyonlar ağrılı enjeksiyonlar olduğu için yapmak zor. Kişinin kendisine de yapması lazım bunu. Kişinin kendisine iğne yapması zor ve de ağrılı olduğu için daha zor. Ama belli endikasyonlarda hala bu tedavide kullanılmakta. Bir vakum cihazı ile penise kanı çekip orada hapsetmek mümkün. Bu da zaman zaman bazı insanlarda fayda eden bir yöntem. Ancak diğer yöntemlerden sonuç alınamadığı zaman iktidarsızlık problemini de çözebilecek bir şey kalıyor elimizde. O da penis protezi dediğimiz veya mutluluk çubuğu denen penisin içine takılan çeşitli şekilleri olan silikon çubuklar. Bu çubuklar penisin içine konuyor ve sertliği sağlıyorlar. Bunlar tabii cerrahi yolla konulması gerekiyor. Geriye dönüşü olmayan şeyler. Bir daha kendi ereksiyonu olmayacak çünkü hastanın. Penil protez cerrahisi başarılı bir cerrahi aslında. Her zaman sert olan protezler var. Malleable, bükülebilir denen protezler. Bunlar daha ucuz. Yerleştirilmesi daha kolay, kullanımı daha kolay. Ancak çok fizyolojik değiller. Bir de 3 parçalı protezler var. Burada penisin içine boş bir silindir yerleştiriliyor ve bir başka rezervuardan bir valv yardımıyla sıvı o penisin içindeki silindirlere gönderiliyor istenildiği zaman. O zaman penis sertleşiyor ve cinsel bir ilişkiye hazır hale geliyor. İş bitince de tekrar penis sıkılarak içindeki su hazneye alınıyor. Tabii bu çok daha fizyolojik bir yöntem. Normal ereksiyon gibi sertleşip büzüşme önemleri var. Ancak bu protezler oldukça pahalı. Yerleştirmeleri biraz daha zor. Hasta açısından kullanımları bir miktar daha zor. Ancak daha fizyolojik bir tedavi sağlıyorlar.